Saraybosna'da bir sonraki durağın insanlık dışı suçlar ve soykırım müzesi. Soykırım müzesinin girişini çektim. Büyük ihtimalle videosunu koyarım. İlk önce buradan başladım. Çünkü burası en binanın içerisinde en kenardaki odaydı. Buradan başladım. Şimdi herkes buraya bazı notlar bırakmış. İşte mesela Norveç'ten bir not var. Ne diyor? Sammen not hat bir şeyler diyor. İşte bazı insanlar savaşa hayır, bazı insanlar barış yazmış. Bazıları Bosna ile alakalı, bazıları Bosna ile alakasız. Tabi bunların arasında yani geleyim mi, üzüleyim mi bilemedim. İşte bazıları böyle güzel şeyler yazmış. Allah sizinle, işte üzülüyoruz sizin adınıza, işte hüznünüzü paylaşıyoruz gibi. Bir tane de not gördüm. Neredeydi o? Mesela savaşa hayır yazmış. Güzel bir mesaj. Acınızı paylaşıyoruz. Bosna Hersek yanındayız. Unutma, unutturma. Acıyı hatırlatmak bir bakıma iyidir ki tekrar yaşamamasını sağlamak için. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü. Yurtta sulh, cihanda sulh falan. İşte Srebrenica, unutmayın, unutturmayın. Bu tarz güzel sözler yazılmış. Böyle herkes bu sözlerini buraya asmış ve bunu burada bu soykırım müzesinde sergiliyorlar. Peki bu arkadaş niye böyle bir şey yazmış ya? Güleyim mi üzüleyim mi? Niye böyle bir şey yaptın? Neyse. Böyle bir oda yapmışlar. Bir mesaj da ben bırakmak istedim. Ben de mesajımı tam olarak televizyonun altına bırakacağım. Orada izlemek isteyen olursa belki benim mesajımı da görür diye. Dünyaya güzel bir mesaj bırakmışsam ne mutlu bana. O yüzden tam olarak ben de şuraya asacağım. Let us all reunite. Gelin tekrar birlikte olalım. Birleşelim. Türkiye ve Bosna ve kalp. Ne hissediyorsam onu yazdım. Ne mutlu bana. Bütün dünyadan insanların buraya güzel mesajlar bıraktığını, tabii bazı çürük kelimeler çıksa dahi güzel mesajlar bıraktığını görmek güzel bir mutluluk. Saraybosna kuşatması esnasında tabii çok fazla yapı zarar gördü. Burada da dini yapılardan bahsetmiş. Zarar gören 614 cami tamamıyla yok edilmiş Sırp güçleri tarafından ve 307 cami ise hasar görmüş. 218 mescit tamamen yok edilmiş. 41 mescit hasar görmüş, 18 okul yok edilmiş, 447 tane diğer vakıf tesisleri tamamen yok edilmiş, 125 Katolik kilisesi ve 125 ise Ortodoks kilisesi yok edilmiş veya hasar görmüş. Saraybosna'da 1995 yılında Sırp ordusu tarafından modifiye hava araçlarıyla çok sayıda vatandaş öldürülmüş. 22 Temmuz 1995 günü Saraybosna'nın Ali Paşino semtinde su bekleyen vatandaşların üzerine bunlardan birisi atılmış ve olayda Almedino Brek Barbie isimli 2 yaşındaki bu çocuk hayatını kaybetmiş. 22 Ocak 1994 tarihinde saat 13.40'da Saraybosna'daki Ali Paşino semtinde Bozanska Caddesi numara 4'te kayak yapmaya çalışan 6 çocuk öldürüldü. 6 çocuk da yaralandı. Çocuklar Necarizi bölgesindeki Sırp askerlerinin attığı havan topu sonucu hayatını kaybetti. En küçüğü Birkoviç 5, en büyükleri Nermin 13 yaşındaydı. 37 kişinin ölümüne sebep olan bir başka saldırı da burada gerçekleşmiş. Markale'de ikinci katliamın ardından yaraların kurtarılması Saraybosna'daki Markale pazarına 28 Ağustos 1995 günü saat 11.00'da ikinci bir saldırı düzenlendi. Sırp ordusuna bağlı Sarajevo-Romanya cephesinde atılan 5 havan topu 37 kişinin ölümüne 90 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Çok fazla insan bu şekilde hayatını kaybetmiş. Ben insanlardan bazı görüntüler ve onların kıyafetleri ve benzeri şeyler var. Mesela insanların üzerinde sigara söndürüyorlarmış.
bıçaklıyorlarmış. Bilerek aç bırakılıyorlar. Dayak atılıyormuş. Mesela Tutsak kampından dışarı çıkarken kamptaki adama yapılan işkenceler. İğrenç ya. Bunlar hakikaten insanlık değil yani. İnsancıl değil. İğrenç yani bu. İğrenç. Bunun savunulacak bir yanı yok. Al. En büyük iki canavar. Radovan Karadzic ve Ratko Mladic. Bunu zaten ben daha önce görmüştüm Saraybosna Belediye binasında. Boşnak kasabı diyorlar adama yani. Bildiğin et keser gibi tıkır tıkır insanları kesmişler, katletmişler. 8.000'den fazla insan öldürüldü diyor sadece suikastte. 5 tane büyük suikast yeri var. Birisi Srebrenica, diğeri Doboş 2, 3 Kotor Varoş, Kaleziya, Foça. Toplamda 8.000'den fazla insan öldürüldü diyor ama zaten bir numaralı yer Srebrenica. Srebrenica'da 8.372 kişi katledildi. Toplamda 20.000'den fazla insan soykırımda katledildi. Savaşta 100.000 insan hayatını kaybetti. 1,5 milyon insansa yerinden yurdundan oldu. Kaçtı çünkü yapacak bir şey yok. Kadınlara tecavüz ediyorlar, kafalarını kopartıyorlar. Hamile kadınların karnını deşiyorlar. Erkeklerin kafalarını kesiyorlar. Cinsel uzuvlarını kesiyorlar. Manyaklık yani bu. Bunun savunulacak bir yanı yok. 100.000'den fazla insan ölmüş. 20.000'den fazla insan zaten soykırım. Direkt katliamlarda katledilmiş. Sadece Srebrenica'da 11 günde 8.372 kişiyi katletmişler. Manyaklık yani bu. Bilmiyorum ya. Yani düşmanı bile katleden öldür... Yani tamam düşmanı sonuçta. Boşnakları o zamanlar öldürmüşler ama insan da öldürürken bile hiç şey olmamış mı ya? Ya biz ne yapıyoruz? Ne bileyim bana vur emri verilse hani vurmak zorunda kaldım diyelim. Karşımdaki de bana ateş ediyordu. Ben de ateş ederim ama mesela ufak bir çocuğun kafasına sıkamam yani ya. Ne bileyim vicdanım el vermez yani. Burada ise Birleşmiş Milletler'den bir askerin üniforması var. Zaten bu Hollanda. Hollanda'da o dönemde vardı ama tabii bunların hepsi etkisiz eleman. Çünkü savaş zamanı hiçbir şey yapmamışlar. Hatta çok meşhurdur Hollandalıların boşnakları, kendisine sığınan boşnakları Sırplara teslim etmesi ve akabinde Sırpların çok meşhur katliamı var işte bu Srebrenica. Öylece izlediler. Hatta araştırırsanız görebilirsiniz. Bazı Hollandalı askerler savaştan sonra günlüklerinde mesela çok pişmanlık duyduğundan buna dair böyle yazılar var. Bunları devamlı yazmışlar çok pişmanlık duyduklarına. Üst komutanların emirlerine uyduklarına dair çok büyük pişmanlıkları var. Bunları devamlı günlüklerine yazmışlar. O insanlar bize sığınmışken biz gittik onları Sırplara teslim ettik diye. Bütün dünya sessiz kalmış ya. Ortada bir katliam var böyle bildiğin takır takır insanları böyle katlediyorlar. Herkes görüyor ve kafasını çevirmiş yani. 11 Temmuz 1995 günü Birleşmiş Milletler'in güvenli bölgesi Srebrenica'yı öğle saatlerinde ele geçirdi. Zaten bu müzede 11 Temmuz 1995 Soykırım ve İnsanlık Dışı Suçlar Müzesi. Ferhadiye Caddesi üzerinde gelin, kesinlikle gelin. Bunları böyle göz ardı etmeyin. Yaşananları görün, ibret olsun diye de görün, gösterin. İğrenç yani bunlar. İğrenç ama görmeniz lazım. Ders çıkartmak ve unutmamak için. İçeride sağ olsun çok kibar bir beyefendiyle bayağı uzun aşağı yukarı 1 saat boyunca sohbet ettik. Kendisine çok fazla soru sordum. Bunları anlatırım ama burada anlatmaya kalkarsam yine bir saatimi alır. O yüzden bunları büyük ihtimalle otele gidince anlatırım. Buradaki gezinin sonuna geldim. Kesinlikle gelip görmenizi tavsiye ediyorum.